Ünlü yıldızlar Arda Güler hakkında konuşmaya devam ediyor. İbrahimovic ve Thierry Henry Arda Güler hakkında neler söyledi? Juventus taraftarlarından Kenan Yıldız'a büyük saygısızlık. Fatih Terim'den açıklamalar. Arda Güler'i İngiltere'den hangi takım istiyor? Rüştü Reçber kendi yakınlarının 2002 Dünya Kupası'na ne zaman geldiğini söyledi. Ümit Davala'dan Barış Alper Yılmaz yorumu. Milli takımdan haberler, Dünya Kupası'ndan haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Dünkü videomuz çok iyi izlenmiş arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Ama abone olanların sayısı yine düşük kalmış. Abone olmak ücretsiz, abone olursanız seviniriz. Fabrizio Romano haberi yaptı. Harry Kane Dünya Kupası'nda 11 golle İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu arkadaşlar. Lineker'in rekorunu kırıyor. Harry Kane Ballon d'Or'u istiyor gibi. Türkiye'nin elendiği D grubundan çıkan takımların son 32 turu eşleşmeleri. Amerika Birleşik Devletleri Bosna ile eşleşti. Biz grupta birinci olsaydık Bosna ile biz eşleşecektik. İkinci olsaydık Mısır'la biz eşleşecektik. Üçüncü olsaydık Almanya'yla da biz eşleşecektik arkadaşlar. Bu gruptan birinci çıkabilir miydik? Başka bir hoca, başka bir yönetimle bazı oyuncuları da bu gruptan elediğimiz zaman bence çıkabilirdik ama bakalım. Hayırlısı ya arkadaşlar. Önümüzdeki turnuvalarda umarım daha güzel şeyler izleriz, gururlanırız. Evet, Arda Güler'le ilgili yine bir transfer haberi çıktı tabii ki de. Çünkü performansı çok iyiydi Dünya Kupası'nın son maçında. Chelsea Arda Güler için gemileri yaktı. Çok istiyorlar. Bu haber zaten 1-1,5 aydır var. Xabi Alonso Chelsea'ye gittiğinden beri var bu haberler. Tabii ki de isteyecekler. Çünkü Chelsea'de Arda Güler gibi bir oyuncu yok. Arsenal'da da yok. Paris Saint-Germain'de bile yok arkadaşlar. Oraya gitse orada bile oynar. Bakalım Mourinho ile nasıl anlaşacaklar? Mourinho Arda Güler'i sizce ilk 11'de oynatır mı? Size soruyorum. Chelsea, Xhaka için 30 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Bu transfer hamlesi teknik direktör Xabi Alonso'nun transfer talebi doğrultusunda gerçekleşti diyor. Eğer Arda olmazsa tabii ki de Xhaka'yı alacaklar. Xhaka da Alonso'nun eski öğrencisi. Tıpkı Arda'da olduğu gibi eski öğrencilerini istiyor takımla. Uruguay Futbol Federasyonu Dünya Kupası'ndan elendikten sonra milli takımın özel uçağını iptal etti. Her futbolcu ticari uçakla dönecek. Mükemmel bir uygulama arkadaşlar. Muslera'nın da çok kötü bir performansı vardı. Zaten ilk 45 dakikada oyundan alınmıştı. Kendi talebi üzerine çıkmış bu arada Muslera. Birazdan bununla ilgili bir haber daha var. Uruguay Teknik Direktörü neler söylüyor? Montella neler söylüyor? Karşılaştıracağız. Evet, Fight Club izleyenler bir el kaldırsın arkadaşlar. Brad Pitt, Edward Norton ve İlkay Gündoğan bir araya geldiler arkadaşlar. Garip bir araya gelme olmuş. Sevdiğimiz filmin iki oyuncusu ortada da İlkay Gündoğan var. Abdülkerim Bardakçı bu ülkeye, bu millete beklediği sevinci yaşatamadığımız için özür dileriz. Hakkınızı helal edin diyor. Arda'dan sonra Merih Demirel açıklama yapmıştı. Abdülkerim Bardakçı açıklama yaptı. Barış Alper Yılmaz sadece babasından özür diledi. Türk halkından özür dilemedi. Ganalı büyücü Bonsam, Yeşilburun adaları Arjantin'i eleyecek diyor. Ya Arjantin şu Yeşilburun adalarını eleyin de şu adam gitsin artık. Gerçekten bu adamdan yoruldum ya. Ganalı büyücüler Hırvatistan maçında mesaide diyor arkadaşlar. Serhat Akın, Orkun şu anda milli takımda orta sahaya yazacağım ilk adam diyor. Arda'yı sağa çekersin, Orkun sağda kaybolur. Burada gerçekten milli takımı izlemediğini, Arda Güler'i izlemediğini anlıyoruz Serhat hocam. Bence Arda'yı sağa çekersek, orta sahanın sağına çekersek Arda orada kaybolur. Bak 10 numarada Hakan'ın olmadığı bir milli takımda neler yaptı? Oyunu yönetti. Oyunun temposunu, topun temposunu Arda Güler yönetti, gördük. Adam Beşiktaş'ın kaptanı ya diyor. Kesinlikle bu şeye katılmıyorum arkadaşlar. Bu yanlıştır. Eğer bir hoca gelecekse ya da Montella kalacaksa asla bunu yapmamalıdır. Abdullah Mucip Avcı, milli takımda bundan sonra Ozan Kabak oynar. Onunla 1-2 görüşmem de olmuştu. Harika bir çocuk. Kesinlikle mükemmel oynadı arkadaşlar. Taş gibi bir performans sergiledi. Onu oraya monte edin arkadaşlar. Tabii sakatlığı olmadığı sürece, çünkü çapraz bağlarını kopartmıştı o da. Evet, Real Madridli taraftarlar seviniyor arkadaşlar. Hem bizim elenmemize seviniyor çünkü Arda'ya kavuşuyorlar ve Uruguay'ın elenmesine de sevinmişler. Arda Güler ve Valverde tatile çıkacak ve Real Madrid'in sezon öncesi antrenmanına katılacaklar. Önemli olan bu diyor arkadaşlar. Onlar sevinmiş, biz üzüldük. Inter Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldı. Kaynak La Gazzetta dello Sport arkadaşlar. 1 yıllık sözleşmesi kaldı. O sözleşmeyi tamamlayacak. Ondan sonra ne yapacaklarına bakacaklar. Sözleşmeyi uzatmıyorlar Hakan'la. Biri taşıyor, diğeri taşınıyor. Yani birisi takımı için bir şeyler yapıyor. Diğerinin takımı zaten kendi kendine oynuyor diyor arkadaşlar.
Siz buna katılıyor musunuz? Tim Howard Bosna Hersek maçı öncesi bayağı sağlam konuşmuş. Bakalım Bosna ne yapacak? Bosna'yı tutuyorum ben. Tim Howard eski kaleci bu arada. Bosna San Francisco'ya uçağa bile binmeseler daha iyi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri onlara karşı ciddi iş çıkaracak diyor. Bosna Hersek maçı öncesi erkenden sevinen bir takım vardı. Onlar Dünya Kupası'nda yok. Bizden söylemesi diyorlar. Evet, Rüştü Reçber şöyle bir açıklama yapmış. Bülent Korkmaz'la beraber konuşuyorlar. Bizim ailelerimiz Dünya Kupası'na ne zaman geldi? Bülent Korkmaz'a soruyor. Onun cevabı yarı finalde geldiler diyor. Rüştü Reçber, ABD'ye sanırım futbolcuların ailesi, çevresi çok erken gitti. Futbolcu daha steril bir ortamda olmak ister. Bazen sadece takım arkadaşlarını görmek istersin. Bazen yöneticileri, başkanı görmek istemezsin. Hacı Osmanoğlu milli takım eşofmanlarını giyip arkadaşlar, oyuncuların teknik heyetin eşofmanını giyerek. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı futbolcuların yanında geziyordu. Şut falan çekiyordu kaleye. Tabii ki de steril bir ortam yoktu arkadaşlar. Ve neden bu kadar aileler erken gitti onu da bilmiyoruz ve çok fazla giden olmuş. Bütün takımlarda 100-120 kişi giderken bizim milli takımımızda futbolcuların yakınlarının gelen sayısı 470 küsür arkadaşlar. Çok fazla. Ndiaye Senegal adına attığı golü Kenan Yıldız'ın kendine özgü gol sevinciyle kutladı. Evet, biz turnuvadan gittik ama kırıntılarımız devam ediyor. Kenan Yıldız'ın yıldız gol sevincini yapmışlar orada. Ve Dünya Kupası'nda Arda Güler gol sevinci de gelmiş. Arda bu gol sevincini uzun zamandır kullanmıyor arkadaşlar, bilmiyorum. Vinicius Junior FIFA Dünya Kupası maçın adamı ödülleri 3 tane. Yani 3 maç yaptı grupta. 3 maçında oyuncusu Vinicius Junior olmuş. Keşke Real Madrid'de de böyle oynasa. Garip bir adam ya. Barcelona'nın kendisi yerine tercih ettiği Anthony Gordon'u kulübeye gönderdi. Marcus Rashford Panama maçında ilk 11'de başladı arkadaşlar. O maçta bitti tabii ki de. Biliyorsunuz Barcelona Rashford'u istememişti. Onun yerine 70-80 milyon euroya Gordon'u almışlardı. Gordon da yedek kaldı. Kim tarafından? Onun tarafından. Ümit Davala, Barış Alper'in saç meselesi. Böyle şeyler risklidir. Fark yaratma işaretidir. Ama o zaman sahada fark yaratman gerekir. İcraat gelmezse o tercih sana geri döner. Sana tavsiyem bu turnuvayı yok sayma ama altında da ezilme. Kendini asla saklama, eksiltme diyor. Abisinden bir öneri gelmiş ona. Evet, gelelim video kapağımızın ve başlığımızın konusuna arkadaşlar. Arda Güler'i sadece Türk medyası değil, Türk futbolcular değil, yani dünya çapında ikon olmuş oyuncular da konuşuyor. Bakalım bir göz atalım. Soru Arda mı Pedri mi? Evet, bu soruyu her zaman sordular. Ben her zaman Arda dedim. Çünkü geçtiğimiz sezon Pedri'nin istatistiklerini Arda 2'ye katlamıştı. Arda mı Pedri mi? Dünkü maçlardan sonra takımınızı tek bir orta saha oyuncusu etrafında kuracak olsanız kimi seçerdiniz? Eski Fransız futbolcu Thierry Henry. Son birkaç haftada izlediklerimizin ardından Arda'yı seçiyorum. Artık sadece pozisyon hazırlayan bir oyuncu değil, maçların kaderini belirleyen bir isim haline geldi. Top ayağına her geldiğinde önemli bir şey olacakmış hissi veriyor. Bu yaşta böyle bir karakter ve sorumluluk alma cesaretine çok nadir rastlanır diyor. Teşekkür ediyoruz onlara ya böyle açıklamaları için. Zlatan İbrahimovic neler diyor? Arda'yı seçerim ve bunu bir saniye bile düşünmem. Pedri futbolu estetik gösteriyor. Arda ise rakiplerine acı çektiriyor. Biri oyunu kontrol ediyor, diğeri oyunun kaderini değiştiriyor. Bir final kazanmak istiyorsam maçı kendi başına çözme cesaretine sahip olan oyuncuyu seçerim. Topla birlikte kibirli oyuncuları severim ve Arda'da bu fazlasıyla var diyor. 2 tane çok sevdiğim eski futbolcu arkadaşlar. Şimdi de çok sevdiğimiz, milli takımımızda kaptanlık yapmasını istediğimiz Arda Güler hakkında neler söylüyorlar. Beni mutlu ediyor, sizi ediyor mu bilmiyorum. Pedro Neto, Dünya Kupası'nın en yakışıklı oyuncusu ben miyim? Buna şaşıracak bir şey yok, gayet normal. Kardeşim bir Kenan Yıldız diye aratırsan sevinirim. Oraya bir bakmanı tavsiye ederim sana. Türk milli takımında en çok forma giyen futbolcu rekorunu kırmak isteyen Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımı bırakmak gibi bir düşüncesi yok diyor arkadaşlar. Yani kırmak istediğin rekor bu mu gerçekten? En çok forma giyen futbolcu. Giy bakalım, bu rekoru da kır, ondan sonra git lütfen. Ben istemiyorum. Erman Toroğlu'ndan milli takıma bir eleştiri. Mahvettiniz ya, içine ettiniz her şeyi. Milli takım futbolcuları. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Montella, Hakan Çalhanoğlu. Şeytan üçgeni diyor. Ben mücadele istiyordum. Kavga istiyordum. Kavga dediğim futbol kavgası istiyorum. Muhallebi sütlaç gibiydik ya ilk 2 maç diyor. Orkun'u Hakan Çalhanoğlu istemiyormuş. Yanına İsmail'i istiyormuş. İsmail hammallık yapacak, beyefendi malı götürecek diye yorumluyor Erman Toroğlu. Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa. Bireysel yeteneklerden iyi bir takım oluşturamadım. Uruguay futboluna hiçbir şey bırakamadım. Dünya Kupası'na katılmamızın
Yıldız'ın bir değeri yok. Copa Amerika üçüncülüğünün bir değeri yok. Geride hiçbir şey bırakmamış olarak hatırlanacağım. Başarısızım diyor. Montella ne diyordu arkadaşlar? Hiçbir amacı olmayan ABD'yi yendiğimiz maçtan sonra ne diyordu Montella? Amerika Birleşik Devletleri karşısında aldığımız bu galibiyet 1000 tane maç kazanmaya bedel dedi. Çok yanlış bir açıklama olduğunu düşünüyorum onun. Dünya Kupası'nda D grubu. ABD gruptan çıktı, Avustralya gruptan çıktı, Paraguay gruptan çıktı. Biz elendik. Hatırlatayım dedim. Tekrar acı çekelim dedim. Bazı Juventus taraftarları Kenan Yıldız'a sadakatsizliklerini gösteriyorlar. Sözleşmesini yenilediğinden beri Kenan Yıldız'ın başı dönmüş gibi mi ... görünüyor. Bu adama ne oluyor diye soruyorlar arkadaşlar. Kenancım yani bilmiyorum, sen düşün, orada kalmak ister misin? Neler yapmak istersin? Senin kararın. Umarım daha iyi bir yere gidersin ama orada kalacak gibi de görünüyorsun. Sen orayı seviyorsun çünkü. Ruben Neves, Diego Jota ile olan WhatsApp grubumuz hala duruyor. Hayatımda önemli bir şey olduğunda mesaj atıyorum. Bu arada dostunu vefat ettikten sonra hatırlamıyor. Vefat etmeden önce de çok iyi arkadaşlardı. Zaten anlatırken de gözleri dolmuş. Son dakika Real Madrid A takım doktoru Manuel Arroyo kulüpten istifa etti. O gitti arkadaşlar. Sanırım bu doktorda bir sıkıntı var. Hatta Mbappe'nin yanlış dizine teşhis koydular. Bütün oyuncular sakatlanıyor. Çapraz bağ kopuklukları falan. Bir sıkıntı var orada. Doktoru değiştirmiş Real Madrid. 5 dakikada 1 gol 1 asist. Jude Bellingham liderliği İngiltere'ye geri aldı arkadaşlar. Bellingham parlamaya devam ediyor. Dünya Kupası'nda o da. Bellingham'ın Panama maçı performansı tabii ki de Panama'ya karşı böyle oynuyor. 1 gol 1 asist. 2 büyük fırsat yaratıldı. 4 tane kilit pas. 3 tamamlanan çalım. 4 savunma katkısı. 4'te 4 kazanılan ikili mücadele %100. 7 tane topu geri kazanıyor. 11 kazanılan ikili mücadele mutlak canavar diye de yazmışlar. 9.2 ile oynuyor. Jose Mourinho gerçeği mi istiyorsunuz? Real Madrid oyuncularının Dünya Kupası'nda yenilmesini ve tatile gitmesini istiyorum. Çünkü onlarla erkenden çalışmayı planlıyorum, hedefliyorum diyor Mourinho açık söylüyor. Shaquille Van Persie uluslararası kariyerinde Hollanda yerine Fas milli takımını temsil etme kararı aldı. Babası Robin Van Persie ise daha önce yaptığı açıklamada oğlunun bu konuda kararını tamamen kendisine bıraktığını belirtmişti. O da Fas'ı seçti. Bu arada oğlu da çok iyi topçu. Fatih Terim'den bir iki tane açıklama var. Gruptan çıkan Amerika Birleşik Devletleri direkt Bosna ile eşleşti. Bu elenmeseydik daha nerelere kadar gideceğimizi hatırlatıyor diyor. Böyle olunca çok üzülüyoruz tabii ki diye ekliyor. Kadronuz için şu isimlerden ikisini seçecek olsanız kimleri seçerdiniz? Mbappe, Haaland, Kane, Osimhen. Forvet attı. Fatih Terim bir defa Osimhen'i koyalım. Mbappe ile birlikte müthiş olur. Osimhen Kane ikilisi de başka bir iş yapabilir. Bir de Haaland Osimhen ikilisini düşünün. Ben hepsini birlikte oynatmak isterim diyor. Sizin 2 tane forvet seçme hakkınız olsaydı kimleri alırdınız? Yine sorayım size. Fatih Terim savunmacı olsam Haaland ve Osimhen ile oynamak istemem. İkisi de tabiri caizse defansı döverler diyor. Gerçekten baskıları çok iyi ileride. Doğrulandı. Fede Valverde bu yaz Real Madrid'de kalıyor. Kulüp ona tamamen güveniyor. Gelecek sezon kaptan olacak. AS gazetesi yazıyor. Luis Nani, Cristiano'yu eleştirmeye devam etsinler. O da karşılık vermeye devam edecek diyor. Ronaldo bunu tarih boyu hep yaptı. Nuri Şahin, keşke Burak Yılmaz 10 yaş daha genç olsaydı. Bir hayal etseniz arkadaşlar. Burak Yılmaz 21 yaşında, Arda Güler, Can Uzun, Kenan Yıldız hepsi 21 yaşındalar. İnanılmaz bir hücum hattımız olurdu çünkü Burak Yılmaz iyi bir bitiriciydi. Kaçını bilirsiniz? Ben hepsini bildim. Arkadakinden başlayarak arkadaşlar hepsini tahmin edin. Yorumlar kısmına bekliyorum. Alt alta sıralı bir şekilde yazın. Ben hepsini biliyorum. Bakalım siz bilecek misiniz? Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype hakkınızı kullanmayı unutmayın. 15.000 abone olmak istiyoruz ama kimse abone olmuyor. Sanırım ücretli olduğunu zannedenler var. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bu bize güç veriyor. Bu bize enerji veriyor. Abone sayımızın yüksek olduğunu görmek. O yüzden abone olursanız seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.